Karanlık çökmüş bir Moskova akşamı. Dışarısı buz gibi. Ama bir apartman dairesinden vals sesi yükseliyor. İçeride insanlar vodkalarını yudumluyor, biri akordeon çalıyor. Belki bir yerlerde şık bir restoranda garsonlar servis yapıyor. Sahnede ise bir caz grubu sosyalist neşeye uygun melodiler çalıyor. Bu görüntü size tanıdık geldi mi? Belki evet, belki de hayır. Çünkü Sovyetler Birliği dendiğinde çoğumuzun zihninde askeri yürüyüşler, çalışma kampları efsaneleri, disiplinli şekilde yürüyen işçiler, bacaları tüten fabrikalar, propaganda afişleri gibi konular beliriyor. Bunlar Soğuk Savaş başladığından beri Batı'nın Sovyetleri kötüleme kampanyasının ürünleri. Eğlence, hele ki alkollü gece hayatı, üretilen bu yapay imgenin dışında kalır. Peki, bu doğru mu? Sovyetlerde insanlar hiç mi eğlenmiyordu? Barlar, restoranlar, alkollü mekanlar hiç mi yoktu? Bu video, Sovyet sosyalizminin gece hayatına dair bilinmeyen ama son derece ilginç bir yüzünü gün yüzüne çıkaracak. Bölüm bölüm ilerleyeceğimiz bu anlatıda Sovyetlerdeki barlar ve gece hayatının özetini sizlere aktaracağız. Ya da diğer bir deyişle sosyalizmin alkolle dansını sizlere anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Belki de Sovyet sisteminin en tartışmalı noktalarından biri de sosyalizmde eğlence kültürü konusuydu. İnsan emeğini kutsarken boş zaman ve eğlenceye nasıl bakılmalıydı? 1920'li yıllarda Sovyetler Birliği alkolü ve aşırı bireysel zevkleri devrimci bilince zarar veren unsurlar kategorisinde gördü. Aşırılık ve kendini bilinçsizce eğlenceye kaptırma kapitalist çürümüşlüğün göstergesiydi. Yani özü itibariyle eğlence ancak kolektif bir bilinç geliştirdiği ölçüde olmalıydı. Çünkü yeni Sovyet insanı zeki, disiplinli ve çalışkan olmalıydı. Ama aynı zamanda ruhen de sağlıklı olmalıydı, bireylerin psikolojik ihtiyaçları göz ardı edilemezdi. Bu yüzden eğlence kültürü bir dinlenme biçimi olarak Sovyetler tarafından kapitalist kültürden farklı olacak şekillerde sürekli desteklendi. Sovyetlerin resmi görüşü, boş zaman sosyalist insanın kendini yeniden üretme zamanıdır ifadesiyle özetlenebilecek bir şekildeydi. Tiyatro salonları, sinemalar, kültür evleri gibi yerler eğlence için değil, aydınlanma amacıyla tasarlanmıştı. Dans kursları, spor kulüpleri, satranç turnuvaları eğlenceyi eğitimle birleştirme yollarıydı. Geleneksel Marksist ideolojik bakış ne kadar sert olursa olsun, Sovyetler Birliği halkın eğlence ihtiyacını kabul etti. Ancak tıpkı planlı ekonomi konusunda olduğu gibi eğlencenin biçimi, süresi ve anlamı tamamen planlıydı. Örneğin Pravda gazetesinde 1962 yılındaki manşet, "Sosyalist toplum, bireyin sadece çalışmasını değil, kaliteli dinlenmesini de örgütler" şeklindeydi. Diğer yandan Sovyetler Birliği'nde alkol ile mücadele politikaları belirli dönemlerde tekrarlayarak ortaya çıkmıştı. Bu konu çok daha derin bir konu. Sovyetlerde alkol yasakları ismiyle zaten bir video yayınlamıştım ve bu konuyu orada detaylıca incelemiştim. İlgili videonun linkini sağ üstte koyuyorum, oradan izleyebilirsiniz. Bilindiği gibi Sovyetlerde diğer insanları sömürmeye yol açabilecek özel mülkiyet edinmek veya işletmek yasaktı. Bu Marksizmin en temel ilkesiydi. Yani restoran, bar ve gece kulübü gibi işletmelerin tamamı devlete aitti. Her şehirde belli başlı restoranlar vardı. Bunlar hem işçilere hem de bürokratlara hizmet eden yerlerdi. Zamanla toplumun diğer meslek kesimlerine de hitap eden farklı mekanlar da oluştu. Garsonlar ve şefler devlet memuruydu. Alkollü içecekler devlet fabrikalarında planlı bir şekilde üretilirdi. Vodka, Sovyet şampanyası, yerli şaraplar gibi standart alkoller bu mekanlarda her zaman olurdu. Sovyet toplumunda yiyecek ve içecek çeşitliliği son derece zengindi. Çünkü Sovyet toplumu pek çok farklı halktan meydana gelmişti ve halklar yiyecek ve içecek kültürlerini diğer insanlara aktarıyordu. Bu konuyla ilgili de Sovyet mutfağı adıyla bir video hazırlamıştım. Sağ üstteki linkten izleyebilirsiniz. Kültürel dans gösterileri, geleneksel şarkılar ve müzik grupları bu mekanların vazgeçilmeziydi. Moskova'daki Metropol Oteli Barı veya Praga Restoranı en bilinen ve en ünlü eğlence yerleri arasındaydı. Bu restoranlar hem eğlence mekanları hem de sosyal alanlardı. Yabancı turistlerin gittiği otel barlarında Batı medeniyetlerinde klasikleşmiş sayısız şarkılar çalınırdı. Şunu da söylemeden geçmeyelim, elbette Batı ülkelerinde görülen kadın bedenini kullanarak üretilen erotik şovlar ya da kendini kaybedercesine aşırı durumlara tabii ki izin verilmezdi.
Aslında detaylıca incelersek Sovyetler Birliği'nin alkolle olan ilişkisi tuhaftır. Çünkü alkol kullanımı hem eleştirilmiş hem teşvik edilmişti. 1920'lerde alkolizmle mücadele politikaları vardı. 1930'lardan itibaren bu kısıtlamalar kaldırıldı ve alkol üretimi artırılarak devlet gelirlerinin önemli bir kısmı buradan sağlandı. Sovyetlerde alkol kullanmak, özellikle de vodka tüketmek çoğu zaman sıradan bir durumdu. İş sonrası vodka, bayramlarda vodka ya da kutlamalarda vodka, Sovyet insanının vazgeçilmezleri arasındaydı. Vodka, Sovyet işçi sınıfı kültürünün bir parçasıydı. Düğünlerde, maaş günlerinde veya başarı kutlamalarında olmazsa olmazdı. 1970'lere gelindiğinde kişi başı alkol tüketimi Avrupa ortalamasının üzerindeydi. Ancak 1985'te Gorbaçov alkol karşıtı kampanya başlattı. Düğünlerde içki sınırlaması getirdi, üzüm bağları imha edildi, tüketmeyi önlemek adına alkol fiyatları çok yüksek seviyelere getirildi. Sosyalist insanın kafasını alkol değil, bilinç ayık tutar ya da ayık kal, sosyalizmi ileri taşı gibi ifadelerin yazılı olduğu çok sayıda alkol karşıtı Sovyet posteri üretildi. Ancak bu kısıtlamalar halkta büyük hoşnutsuzluk yarattı. Denetimsiz ve yasal olmayan yollardan ev yapımı alkol üretimleri arttı, zehirlenmeler baş gösterdi, alkol dışı maddelere eğilim arttı. Gorbaçov, alkole karşı duyduğu korku ile onu bir kültür haline getiren halkın eğilimleri arasında sıkışmıştı. Kampanya 1988 yılında gevşetildi. Şimdi biraz da yerin altına, yani Sovyet gece hayatının resmi olmayan, biraz gizli, biraz cesur ama çok daha canlı dünyasına inelim. Resmi barların, devlet restoranlarının dışında da bir eğlence hayatı vardı. Sovyetler Birliği'nde her ne kadar eğlence alanı zamansal olarak planlanmış ve genel hatları düzenlenmiş bir şekilde olsa da Sovyet halkı kendi alternatif gece hayatını da yarattı. Özellikle gençlerin başını çektiği, kurallara biraz daha gevşek yaklaşan, yer yer sistemi zorlayan bir eğlence kültürüydü. Bu kültür kendine yer bulmak için evlere bazen de sokak aralarına çekilmişti. Apartman dairesi konseri denen Kvartirnik adı verilen ev partilerinde müzik dinletileri, danslar ve alkol tüketimi resmi izne tabi değildi. Müzisyenler, şairler, sanatçılar veya sadece eğlenmek isteyen arkadaş grupları tarafından düzenlenirdi. Bir dairede toplanılır, biri gitarını çıkarır, bir diğeri ev yapımı vodkasını, şarkılar ya da şiirler başlardı. Özellikle caz grupları ve batı müziği seven gençler arasındaki toplanmalar Kvartirniklerin vazgeçilmeziydi. Şairlerin okuma geceleri, müzik gruplarının ev içi konserleri, dans ve alkol tüketimiyle insanlar ev eğlencelerinde oldukça neşeli bir atmosferde olurdu. Gelelim Batı müziğiyle şekillenen gençlik kültürüne. Özellikle Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin gibi gruplar kasetlerle el altından dolaşıyordu. Özellikle 1970'lerden sonra rock kulüpleri gibi yeni oluşumlar gençliğin müzik üretimi alanlarına dönüştü. Aslında bu konu da çok ayrıntılı. Uzun uzun anlatıp sizi sıkmayayım. Sovyetlerde rock müzik adıyla da konu hakkında ayrıntılı bir video yayınlamıştım. Sovyet rock müziğinin tarihsel gelişimini sizlere anlattığım o videonun linkini de sağ üstte koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Sovyet gece hayatı görünürde planlı ve sert gözüküyor olsa bile aslında öyle değildi. İnsanların bir araya gelip kendi aralarında düzenlediği etkinlikler son derece kişisel ve samimiydi. İnsanlar burada sadece müzik dinlemiyor ya da sadece içki içmiyordu. Aynı zamanda sosyal olarak toplumsal ilişkilerini de geliştiriyordu. Bu yüzden bugün hala birçok Sovyet nostaljisi yaşayan yaşlı insan gençliklerinde gittiği eğlence yerlerini hatırlar. Özellikle de Kvartirnikleri. Sovyet teorisinde eğlence bireysel haz için değil, kolektif ruh sağlığı için gerekliydi. Yani eğlenmek için değil, daha iyi çalışmak için dinlenme amacıyla eğlenmek gerekirdi. Aslında üstüne düşündüğümüzde normal olan da bu gibi geliyor. Bugünün son derece lüks mekanlarındaki pahalı eğlence kültürüne baktığımızda bunu daha iyi anlamıyor muyuz? Sovyetler'de eğlence normaldi ama örneğin yüksek sesle bağırmak kabul edilmezdi. Dans serbestti ama erotizm değil, halk dansları makbuldü. Alkol hep vardı ama kendini kaybedercesine sarhoşluk olmak hoş bir şey değildi. Eğlenceye karşı ahlaki mesafe aslında bireyin toplum için daha verimli olması düşüncesinden kaynaklanıyordu. Sovyet barları ve restoranları insanın dinlenerek üretici kalma ihtiyacını karşılayan yerlerdi. Sovyetlerin en temel sanat anlayışı olan sosyalist gerçekçilik akımı müzik ve eğlenceye de yansımıştı. Sosyalizm ile uyumlu neşe teşvik edilmişti.
Dolayısıyla Sovyet gece hayatı ne batıdaki gibi sınırsız hazza dayalı ne de tamamen baskılanmış bir alan değildi. Eski Sovyet barlarının bir kısmı bugün nostaljik tarzda hala var. Günümüz Rusyasında Sovyet dönemine özlem duyan bazı gruplar o dönemin kültürlü içki içme anlayışını tekrar benimsemektedir. Çünkü elbette eğlence sosyalizmin ruhuna aykırı bir şey değildi. Aklımızı sağlıklı bir hale getirmek için yapılan insani bir ihtiyaçtı. Bu Sovyetlerde de böyleydi, tüm toplumlarda da böyleydi. Evet dostlar, bu videoda sizlere Sovyetlerdeki eğlence hayatını özet şeklinde anlatmaya çalıştım. Sovyetler Birliği'nde eğlence hayatı basit bir keyif meselesi değildi. Sosyalist felsefeyle insanın bitmeyen yaşam sevincinin bir araya getirildiği bir alan oldu. Ve belki de bu yüzden Sovyet gece hayatı bugünden geriye sadece vodka şişeleri ya da masa örtüleri değil, aynı zamanda bir sosyalist felsefe hikayesi bıraktı. Eğer buraya kadar izlediyseniz, Sovyetlerin az bilinen bir konusunu da artık daha net biliyorsunuz demektir. Bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hem Sovyetleri ve hem de tüm dünyadaki dünya sosyalist hareketleri konu alan pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de sağ üstte listeyi bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Sovyetlerde az bilinen konular hakkında başka videolarda hazırlayacağım. Hangi konuları merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.